15 Ekim 2016'da temsili bir yoklama alınan Polis Özel Harekat Daire Başkanlığı'nın bahçesindeyiz. Dua eden özel harekat polisleri görünüyor. Fotoğrafı anlamamız için birkaç ay geriye dönmemiz gerekiyor. 14 Temmuz 2016. Yurdun dört bir yanında görev yapmaya hazırlanan polis teşkilatının göz bebeği, özel harekatçılar bu gördüğünüz binada kalıyordu. Bir gün sonra Polis Özel Harekat Eğitim Merkezi, darbecilerin doğrudan hedef aldığı noktalardan biriydi. Ankara Kazan'daki Akıncı üssünden havalanan savaş uçakları, darbeye mukavemette en ağır karşılığın verileceğini bildikleri özel harekatı ilk hedeflerinden biri olarak belirledi. Darbenin önlenmesi için saldırının hemen ardından Polis Özel Harekat'tan ilk tim yola çıktı. İkinci tim de yola çıkmak üzere hazırlıklarını tamamlamıştı ki bir hava saldırısı daha gerçekleşti. Terörle mücadele operasyonundan yeni dönmüşlerdi. Orada teröristlerin yapamadığını Gölbaşı'nda darbeciler yaptı. O gece bombaların etkisi o kadar büyük ve şiddetliydi ki merkez büyük bir hasar aldı, silahlar eridi. Mühimmat dolu araçlardan geriye kalan yanmış demir yığınları oldu. Yaralananlar silah arkadaşlarını hastaneye kaldırmak istedi. Fakat darbeciler buna dahi müsaade etmediler. Yaralıları almaya giden ambulansların darbeciler tarafından bölgeye girmesi engelleniyordu. İkinci bombanın ardından acılarını yüreğine gömen özel harekatçılar vatan savunmasına devam ettiler. Sabaha kadar süren çatışmalarda darbecilere karşı en önde mevzi aldılar. Gün ardında saldırının şiddeti de meydana çıktı. Bombanın atıldığı noktanın yaklaşık 200 metre uzağındaki araçlar dahi küle dönmüş, polislerin ekipmanları enkaza karışmıştı. 10 katlı hizmet binasına saplanan şarapnel parçaları, tahrip gücü yüksek helyum bombasının etkisini de gözler önüne seriyordu. Karanlık gecenin kahraman kadınlarından biri Cennet Yiğit'ti. Çocukluk hayali olan polisliğe henüz 10 ay önce başlamıştı. Darbe günü, izinli olmasına rağmen bir dakika bile düşünmeden Gölbaşı'ndaki Polis Özel Harekat Merkezi'ne koştu. Daha önce anne ve babasına defalarca dediği gibi şehitlik mertebesine ulaşması ikinci bombanın patlamasıyla gerçekleşti. Hiç giyemediği gelinliği ise tabutunun üstüne örtüldü. O artık aramızda değil, fakat önünde poz verdiği ağaç büyümeye devam ediyor. Baba Yahya Kemal Yiğit, o gün Gölbaşı'nda kullanılan bombaların etkisini şu sözlerle anlatmıştı. Teröristlere kullanmadığı bombaları bizim çocuklarımıza attılar. En son bana şu sözü söyledi. Babacığım dedi, efendim dedim. Benim dedi şehit olmamı istemiyor musun dedi. İnan dondum. Bir kelime konuşamadım. Annesine verdim telefonu. Annesine de şunu söyledi. Anneciğim dedi, bizler dedi şehit olacağız. Siz evlerinizde rahat edeceksiniz dedi. Özel Harekat Merkezi'nde şehadete eren 51 vatan evladından bir diğeri de babasının hem kara hem de nazlı kızı Gülşah Güler'di. Mesleğine aşık bir özel harekat polisiydi. Yeşil beresi ve üniforması bir yana, kalan her şey bir yanaydı onun için. Başarılarıyla ailesini her daim gururlandıran komiser yardımcısı Gülşah, özel harekat sınavlarında da büyük bir başarıya imza atmış, 1000 kişinin arasında 60. olmuştu. Annesine daha önce dediği gibi adını tüm Kırıkhan'la birlikte Türkiye'ye duyurmuştu. Gülerek poz verdiği yerde değişen tek şey artık Gülşah'ın olmamasıydı. Üniformasının aşığıydı zaten, beresinin aşığıydı. Çok kendine yakıştırırdı. Hep derdi, ben babamın hem kara kızıyım hem nazlı kızıyım. Babam gurur duyuyor musun benden derdi. Tabii ki derdim kızım. Gurur duyuyorum senden derdim böyle.
İki kahraman şehidin ortak noktası sadece aynı noktada hayatını kaybetmeleri değildi. Aynı üniversitede okuyup aynı anda eğitimlerini tamamlamışlardı. Aralarındaki ilişkiyi şehit Cennet Yiğit'in annesinden dinleyelim. Gülşah Güler'le beraberdi ve yedikleri içtikleri hiç ayrı gitmeyen. O kadar çok mu birbirlerine düşkünlerdi. Hamdolsun ki ikisi bir anda da şehit düştü de. Eğer ki bir tanesi kalsa biri yaşasaydı onun acısına öbürü dayanamazdı. Ağır hasar alan binadaki noktalardan biri de berber salonuydu. Taktik atıştan keskin nişana kadar birçok eğitimini tamamlayan özel harekat polisleri göreve çıkmadan önce saç ve sakal tıraşlarını burada oluyordu. Göğüs göğüse çarpışmayı göze alamayan darbeciler onların üzerine hiç düşünmeden bomba yağdırdı. Vatandaş özel harekatın acısına ortak olmak ve onların yalnız olmadığını hissettirmek için bayraklarıyla Özel Harekat Daire Başkanlığı'nın önündeydi. O kanlı gecenin üzerinden tam 5 yıl geçti. Özel Harekat Daire Başkanlığı yenilendi. Hasar alan bina yıkıldı ve yerine bir anıt inşa edildi. Kanlarıyla destan yazan 51 şehidin olay günü parçalanan silahları, yaşananların unutulmaması için müzede sergileniyor. Onlar bu ülke için, bu vatan için, mutlu yarınlar için ölümü göze alan kahramanlar. Onlar 15 Temmuz'da kendi uçaklarından atılan bombalarla şehadete erenler. 51 ailenin evine evlat acısı düştü. Kimisi evliydi, kimisi yeni bir yuva kurmaya hazırlanıyordu. Büyük acılara sahne olan Polis Özel Harekat Merkezi yaralarını sardı. Onlar şehit olmayı, yaralanmayı göze alan yiğitlerdi. Ama böyle bir hainliğin kendi içlerinden çıkacağını tahmin bile edemezlerdi. Logolarındaki kartal heykelinin o gün kanadı kırılmıştı. Aradan geçen sürede hem kanat onarıldı hem de özel harekatın içindeki yaralar. Acılarını gömdüler ve küllerinden yeniden doğdular. Bugün çok daha güçlü, çok daha kuvvetli, vatana, millete ve bayrağa hizmette yine en önde duruyorlar. Terörle mücadelede de özel harekatçılar yetiştirmeye devam ediyorlar. Selam olsun büyük milletin akıncı beylerine. Can feda olsun kahraman polisin özel harekat erlerine.